Amerika'nın ilk keşfi, daha doğrusu coğrafi keşifler dediğimizde ilk aklımıza gelen isim Christopher Columbus. Aslında bu hikayeyi hepiniz bilirsiniz. İlk olarak Amerika'ya gider, orayı keşfetmeye çalışır. Ama bununla birlikte oranın Amerika olduğunu anlayamaz, Asya'ya çıktığını zanneder ve daha sonra Amerika Vespucci keşfeder. Ancak çok fazla bilinmeyen bir isim daha var. Kendisi John Cabot ve kendisine dair İngiltere'de, özellikle Bristol'da çok fazla eser bulabiliriz. Bugün bu eserlerin birkaçını gezeceğiz. Şu anda ilk kez Amerika'ya giden gemisinin replikasındayız. Ve aynı zamanda şehir merkezinde Cabot Circus denilen bir alışveriş merkezi vardır kendi adına atfen. Ve aynı zamanda da Cabot Tower, Bristol'un en yüksek ikinci noktası. Bugün bunların hepsini gezeceğiz. Bildiğiniz üzere dünya ticareti çok eski zamanlardan beri Çin'den Avrupa üzerine, Avrupa'dan Çin'e bir akım halinde gelip gitmekte ve Akdeniz üzerindeki ticaret yolları baharat ve ipek şeklinde kullanılmaktaydı. Ancak 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'nın yeni arayışlara yönelmesi, gemi teknolojisindeki gelişmeler, pusulanın bulunması gibi noktalardaki teknolojik gelişmelerle birlikte Avrupa farklı bir yöntemle, farklı bir yolla Asya'ya ve Çin'e ulaşmayı denedi. Bunda öncelikle aklımıza gelen ve en çok bildiğimiz Portekiz Vasco da Gama, İspanya'da aynı şekilde Christopher Columbus ve İngiltere'de de işte bahsettiğimiz John Cabot'tur. John Cabot ilk kez olarak aslında orijinal adıyla Giovanni Cabotta aslında aslen bir İtalyan olmasına rağmen ve Venedik'e kayıtlı olmasına rağmen ticaret yapma anlamında bu Akdeniz'deki ticari egemenliğin yavaş yavaş azalmasıyla birlikte yeni iş olanakları aramaya başlar. Öncelikle Portekiz'e gider. Portekiz'de maalesef ki istediği desteği bulamaz. İspanya'da bulamaz. Ve en sonunda Bristol'a kadar yolu düşer. Ve Bristol'da öncelikle Londra'da Kral 7. Henry ile görüşmesi sonrasında kendisinden uygun bir izin alır. Ve yeni kıtaları keşfetmek üzere Bristol'dan yola çıkacaktır, açılacaktır denize. John Cabot ilk seferine çıkmadan önce Redcliffe Kilisesi'ne gider. Burada kutsanır ve daha sonra yola çıkar. Ancak ne yazık ki ilk seferinde başarılı olamaz. Geri dönmek zorunda kalır. Hava şartlarına dayanamaz gemisi. Daha sonra tekrar destekler bulur. Şu anda içinde bulunduğumuz geminin sahibi olan Emeretti'den gerekli desteği bularak ve bu gemiye binerek tekrar yola çıkar. Ve bu sefer 1497'de ilk kez şu anda Kanada sınırları içerisinde olan Newfoundland'i bularak oraya ayak basan ilk isim olur. Hi again, we are here with Mark and Mark is the staff of this ship and he's in charge here. We'll ask him some questions and he will give us some answers about the Cabot's voyage. So when we see the size of this ship, it's also I'm thinking how it can achieve to cross the oceans, cross the ocean because the bad weather could be so hard to achieve that. Yes, yes. So this is the correct size of it. Yes, this is Really? the size So of it. they achieved this voyage Yes, with this 18 size of ship. 18 crew. Yes. Wow, 18 it's to 20 amazing. crew. That he took on that epic voyage in 1497. Yeah, it's really epic. Yes, I mean that going out to that 8-month voyage. 8 months. The planning of that 8-month voyage. I got it. You could consider all the provisions they would have had on board. They would have had dried meat, dried oats. They would have had livestock where they could. They would have had barrels of wine and water if they could get any water because the water was polluted here. But there are springs. So we got a lot to. To be thankful for those ancient mariners. A lot to appreciate. We all. You're right. So that's great. They are really helpful information, and it's great to talk with a profession. Probably see this on TV. Hope so. One day, why not? No, this is unofficial. Yeah. All right. Thanks a lot, Mark. My pleasure. All right. John Cabot'ın seçtiği rota biraz daha kuzeyde olan yani Columbus'a veya Vasco da Gama'ya göre. Çünkü Vasco da Gama Afrika'nın aşağısından bir şekilde Asya'ya ve Hindistan'a ulaşırken Kolomb biraz daha paralel bir rota ile İspanya üzerinden Orta Amerika civarına ulaşırdı. Lakin Cabot'un seçtiği rota daha kuzeyde, daha kısa bir yoldan ulaşabileceğini hayal etmişti, tasarlamıştı ve gerçekten bunu başardı. Ve aynı zamanda da bu sayede İngiltere'nin rakibi olan Portekiz ve İspanya kızdırılmamış olacaktı. Ve gerçekten de bu rota dediğimiz gibi ikinci denemesinde
başarıyla sonuçlanır. 1497'de çıkıp Newfoundland'i bulduktan sonra getirdiği ürünleri büyük bir mutlulukla sergileyen Cabot hemen ardından son ve kendisinin son olacak olan ve aynı zamanda da 3. seferini yapar. Cabot 5 gemiyle yola çıkar 1498'de. Lakin ne yazık ki kendisinden bu son seferinden sonra hiçbir şekilde haber alınamaz. Şu anda Cabot Tower'ın zirvesindeyiz ve burada gördüğünüz gibi Bristol'ın gerçekten harikulade bir manzarası var. Bu gördüğünüz Avon Nehri ve aynı zamanda burada belediye binası var ve gerçekten Bristol'ın en yüksek ikinci noktası ama buradan da gerçekten tatmin edici bir manzara alabiliyoruz. Aslında coğrafi keşifler dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli soru Amerika kıtasına Amerika adının ne zaman verildiği. Bu konuda öncelikle tarihsel delil olarak 1507 yılına kadar gidebiliriz. Franz Müller'in hazırladığı dünya haritasında ilk kez Amerika kıtasına Amerika ismi veriliyor. Peki bu isim nereden geliyor? Asıl soru bu. Şimdi önümüzde 2 tane iddia var. Birincisi America Vespucci. America Vespucci, Kolomb'dan sonra bildiğiniz üzere Amerika'ya giden ve Amerika kıtasının aslında gerçekten Amerika kıtası olduğunu keşfeden, yani yeni bir kıta olduğunu keşfeden. Çünkü Kolomb onun bir Asya'nın parçası olduğunu düşünmüştü. Halbuki Amerika bunun yeni bir kıta olduğunu düşünmüştü. Bu yüzden de isminin America Vespucci'den Amerika olarak geldiğine dair bu birinci iddia. İkinci elimizdeki iddia ise işte Cabot'a dayanan iddia. Çünkü Cabot'a işte şu anda içinde bulunduğumuz geminin sahibi olan Richard Emmerich finansmanlık sağlar ve Cabot bu şekilde Newfoundland'i yani Kuzey Amerika'yı ilk kez keşfeder. Ve soyadındaki Emmerich yani fonetik olarak Amerika'yı andırdığından dolayı acaba asıl Amerika ismi buradan mı gelmektedir şeklinde de çeşitli iddialar mevcut. Ancak bu iddiaların hangisinin daha gerçek olduğunu bize zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek ki bu yeni kıta halen dünyada birçok şeyi değiştirmiş. Mutfağımızdan tutun da siyasetimize kadar dünyadaki birçok noktayı değiştirmekte ve halen etkilemektedir. Cabot'a ithafen yapılmış bir diğer eserse burada görmekte olduğunuz Cabot Circus. Cabot Circus 2007 yılında İngiltere'de Bristol'da yapılan bir oylama sonucunda ismi verilmiş bir alışveriş merkezi ve İngiltere'nin en önemli alışveriş merkezlerinden birisi.